Çünkü dünyayı değiştirmek, dünyaya liderlik etmek istiyorsanız 3 şeye liderlik ediyor olmanız lazım. 3 şeyi çok iyi yönetiyor olmanız lazım. Zamana, bilgiye ve enerjiye. Bazılarının burada çok enerji kaybettiğine tanıklık ettim ve bunun üzerinde düşünmeye başladım. Acaba hangi yetkinlikleri olan arkadaşlar bunu yapıyor? Kimler o koşullardan etkilenmiyor? Kimler çok hızlı ayağa kalkabiliyor diye. Burada rahmetli Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın çok bugüne kadar herhalde hiçbir zirvede ya da kampta paylaşmadığım çok özel bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Çiğdem Kağıtçıbaşı vefat etmeden birkaç ay önce onun evinde İngilizce deep dive dediğimiz, böyle derine daldığımız bir seans yaptık. Yani o seansı aslında 700 yıl önce Yunus Emre çok güzel anlatmış. Çevik bahri olmak gerek, bir denize dalmak gerek, bir cevher çıkarmak gerek, hiç sarraflar bilmez ola. Öyle derin bir sohbetti. Yapmacık değil, çok içten bir sohbetti. Cimri değil, çok cömert bir sohbetti. Ve o sohbette rahmetli Çiğdem Kağıtçıbaşı sosyal psikolojide dünyadaki en önemli duayen bilim insanlarından bir tanesi. Kitapları bugün Amerika'nın en saygın üniversitelerinde okutulan çok değerli bir bilim insanı. Ve paylaştığı hikaye, galiba ilk defa paylaşıyorum bu hikayeyi. 65 yıl önce Robert Kolej'den mezun oldular. 4 kız arkadaşıyla birlikte Amerika'ya master ve doktoraya gittiler. Ne yazık ki o 4 kız arkadaşın 3 tanesi intihar etti zaman içinde. Bu Çiğdem Hoca için, bir sosyal psikolog için çok büyük bir acı. Türkiye'nin en parlak çocukları Robert'e seçiliyor. Çok güzel bir eğitim alıyorlar. Yurt dışına gidiyorlar. Master ve doktora yaparken farklı yıllarda bu arkadaşlar intihar ediyor. Çok düşündürücü. Yani şimdi Reha'nın daha da farklı düşündüğünü görüyorum. Önümüzdeki sene ben de belki bu hikayeyi daha farklı düşüneceğim. Oğlum belki yurt dışında okuyacak. Anneler, babalar bizim için ne büyük bir acı onun ailesi için, ne büyük bir acı Çiğdem Kağıtçı, ne büyük bir acı Türkiye için, ne büyük bir acı insanlık için. Bu donanımlı arkadaşlar belki insanlığa faydalı çok değerli şeylere imza atacak arkadaşlardı. Ama o şunu düşündürdü, ya konu yetkinlikle ilgili bir konu değil. Eğer konu yetkinlikle ilgili bir konu olsa, her sene YGA'ya 900'e yakın liseden parlak arkadaşlar başvuruyor. Ve onlardan bazıları Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde, bazıları da dünyanın en saygın bilim üniversitelerinde okuyor. İşte Harvard, Stanford, MIT, Oxford, Cambridge, Imperial College gibi. Düşünebiliyor musunuz? Şu tabloda 30 kişi var. Bu 30 kişinin 23 tanesinin intihar ettiğini düşünün. Ne büyük bir acı, ne büyük bir kayıp değil mi? O zaman aslında çarpıcı bir hikaye anlatmayı da düşünmüyordum ama bu üzerinde düşünülesi, üzerinde düşünmemiz gereken bir şey diye düşündüm. Ve birazdan aslında Çiğdem Hoca'nın paylaştığı bununla ilgili çok önemli bir reçeteyi de sizinle paylaşacağım. Ve bununla ilgili yani sadece ben değil, sevgili hayal ortaklarımız da, bu hayal ortaklarımızın YGA gönüllerine mentorluk yapanlar da var. Rahmetli Doğan Cüceloğlu, sevgili Çiğdem Kağıtçıbaşı, Acar Hoca, Acar Baltaş, Mehmet Toner, yarın dinleyeceksiniz sevgili hayal ortağımız, hem Harvard hem MIT'de profesör, değerli bir bilim insanı. Aziz abi, Aziz Sancar'la şanslıyız. Biz Nobel'i almadan, Nobel aldıktan sonra Aziz abiyle görüşmek çok kolay değil, çok yoğun ama çok önce, ta 2006 yılında, Nobel almadan 10 yıl önce North Carolina'daki Duke Charlotte Chapel Hill'daki seminerlerde tanışmıştık. Onlarla da, onların da çünkü öyle tecrübeleri var. Mehmet Toner'in Harvard'a gelen çok parlak bir arkadaşın, bu yıl en çok vaktimi şu Türkiye'den gelen parlak arkadaşın emotional stability dediğimiz duygusal esnekliğinin olmayışı ve bir hayal kırıklığında nasıl dağıldığını görüp ona yardım etmekle geçirdim diyor. Şimdi onlarla da birlikte bunun üzerine düşününce
Aslında dedik ya bu ağacın üst tarafında skill set dediğimiz yetkinlikler var. Ama bu yetkinliklerinden öte bir şey olması lazım. Çünkü bu arkadaşlar, Çiğdem Hoca'nın o intihar eden arkadaşları da yetkinlikleri çok olan arkadaşlardı. Konu yetkinlikle ilgili bir şey değil. Ve ilginç bir şekilde vaktimizin, enerjimizin büyük çoğunluğunu bu yetkinlikleri geliştirmek için harcıyoruz. Kendi çocuklarımız için de, kendimiz için de. Oysa konu yetkinlikle ilgili bir konu değil. Çok önemli. Ersin çok güzel bir şey söyledi. Yunus Emre'nin beni en çok etkileyen beytini. İlim ilim etmektir, ilim kendin bilmektir dedi. Kendin bilmenin iki anlamı vardır dedi. Bir kendini bilmek, kendi değerlerini bilmek. Öteki anlamı da kendin bilmek, kendi know-how'ının olması. Ne yaparsanız yapın, veteriner olabilirsiniz, jeoloji mühendisi olabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, orada dünya çapında bir ilke imza atacak know-how'a sahip oluyor olmak çok kıymetli dedi. O yüzden yetkinlik çok değerli, çok kıymetli, gerekli ama yeterli değil. Onun altında mindset dediğimiz skill set'in altında, bu ağacın gövdesinde onların düşünce sistematiğinde farklı bir şeyler var. Ondan sonra tutup koşullardan etkilenmeyen, ikinci doğumunu yapan birisi hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadım diyebiliyor.